Merhaba. Bugün çok kritik bir konuya dalıyoruz. Üniversite diploması. Yıllardır bize o parlak geleceğin anahtarı olarak sunuldu. Peki ama hala öyle mi? Yoksa o anahtar artık her kapıyı açmıyor mu? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Konuya hepimizin bildiği, belki de defalarca duyduğu o meşhur sözle başlayalım, değil mi? Kolunda altın bir bileziğin olsun. Diploma nesiller boyunca güvenli bir geleceğin, iyi bir işin garantisi olarak görüldü. Kariyer yolculuğunun en sağlam adımı buydu. Ama şimdi asıl soru şu. O altın bilezik bugün gerçekten de aynı parlaklıkta mı? Bu köklü inanç günümüzün acımasız iş piyasasının verileriyle yüzleşince ayakta kalabiliyor mu? Gelin bakalım. Şimdi işin en can alıcı kısmına, yani rakamlara geldik. Çünkü mezunlar için ekonomik tablonun son yıllarda ne kadar değiştiğini gördüğümüzde o altın bilezik vaadini yeniden düşünmemiz gerekecek. Bakın çok da uzak değil. 2014 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bir üniversite mezunu lise mezunundan ortalama %131 daha fazla kazanıyordu. Arada devasa bir fark vardı yani. Diplomanın net bir ekonomik avantajı söz konusuydu. Peki sonra ne oldu? Sadece 4 yıl sonra 2018'e geldiğimizde bu avantaj birdenbire %86'ya düşüyor. Yani aradaki makas inanılmaz bir hızla kapanmaya başlamış. İşte bu grafik durumu o kadar net gösteriyor ki görüyorsunuz değil mi? O aradaki fark resmen eriyor. Diplomanın ekonomik getirisi artık eskisi gibi değil, bu çok açık. Ama hepsi bu da değil. Yine TÜİK verilerine dayanan bu araştırma başka bir gerçeği daha yüzümüze vuruyor. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı da sürekli artıyor. Yani bir yanda diplomalar değer kaybederken öbür yanda diplomalı işsizler ordusu büyüyor. Tam bir ikilem. Peki ama neden böyle oluyor? Bu daralmanın arkasında yatan şey ne? İşte burada karşımıza akademik enflasyon diye bir kavram çıkıyor. Yani o kadar çok mezun var ki piyasada, diploma artık sizi diğerlerinden ayıran o özel şey olmaktan çıkıyor. Tabii bu yeni durum bir süre efsaneyi de beraberinde getiriyor. Hani şu meşhur okulu bıraktı ama milyarder oldu hikayeleri. Gelin şimdi biraz bu efsanelerle gerçekleri ayıralım. Evet, hepimiz o okulu bırakan dahilerin romantik hikayelerini duymayı seviyoruz ama gerçekler, istatistikler pek öyle söylemiyor. Başarılı girişimlere baktığımızda kurucuların ezici çoğunluğu aslında diplomalı, hatta yüksek lisanslı. Düşünsenize, günümüzün yapay zeka devrimini yapanlara bir bakın, hepsi en iyi üniversitelerde doktora yapmış insanlar. Yani efsane başka, gerçek başka. Hatta işin ilginç yanı pek çok tecrübeli yatırımcı öyle toy, parlak fikirli gençlerden çok bir süreci tamamlamış, biraz hayat tecrübesi edinmiş, yani o eğitimi bitirmenin getirdiği bir olgunluğa sahip kişileri arıyor. Çünkü biliyorlar ki başarı sadece fikirle değil, o fikri sonuna kadar götürecek dirayetle geliyor. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Üniversitenin değeri artık o kağıt parçasında değil, başka bir yerde. İşte şimdi o başka yere bakacağız. Mesele artık sadece o kağıt parçası değil. Bakın bir Reddit kullanıcısı ne kadar dürüstçe yazmış, network kurma isteğim sıfıra yakın diyor. İşte bu üniversitenin çoğu zaman atlanan en büyük faydalarından birini, yani sosyal çevreyi, sosyal sermayeyi ortaya koyuyor. Bazen o çevrede tanıştığınız bir kişi diplomanın kendisinden bile daha değerli kapılar açabiliyor. Bir başka büyük sorun da nitelik uyumsuzluğu. Ne demek bu? Çok basit. Üniversitede öğrendiklerinizle iş dünyasının sizden bekledikleri arasında bir uçurum olması demek. Sonuç, bir sürü mezun ya kendi alanıyla hiç ilgisi olmayan ya da çok daha düşük vasıf gerektiren işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Peki madem o bildiğimiz eski yol artık bir garanti sunmuyor, o zaman ne yapacağız? Yeni kariyer haritası nasıl çizilir? İşte size cevap. Dijital ekonomi. Artık öyle meslekler var ki kimse size diplomanızı sormuyor. Ne bildiğinize, ne yapabildiğinize bakıyorlar. Sosyal medya uzmanlığı, SEO, video editörlüğü. Bu alanlarda alacağınız bir sertifika, yapacağınız bir proje, 4 yıllık bir diplomadan çok daha değerli olabiliyor. Ve olay sadece dijitalde bitmiyor. Başka bir kullanıcı bakın ne diyor? Keşke elektrikçi veya tesisatçı olsaydım. Ve ekliyor. Bu işlerde 85 bin dolarlık bir ofis işinden daha hızlı milyoner olabilirsiniz. Düşünsenize, nitelikli zanaatlar, ustalık, bunlar hem talebi çok yüksek hem de finansal olarak çok daha hızlı sonuç veren yollar olabilir. Yani toparlayacak olursak, bütün bunların sonunda varmamız gereken yer şu: diploma değersiz demiyoruz. Hayır, ama rolü tamamen değişti. Artık o sizi A noktasından B noktasına kesin götüren bir bilet değil. O sizin alet çantanızdaki çok önemli araçlardan sadece bir tanesi. Bu da bizi en temel soruya
geri getiriyor. Peki siz geleceğinize yatırım yaparken bahsinizi neye koyacaksınız? Geleneksel diplomaya mı yoksa kanıtlanmış, somut yetkinliğe mi? Belki de asıl ustalık bu ikisini doğru bir şekilde birleştirebilmektedir. Ne dersiniz?